Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerinin tamamına sesleniyorum. Dinlerseniz eğer çok memnun olurum. Sabırla, sükunetle dinlerseniz. Ama siz dinlemezseniz milletime sesleniyorum buradan. Şimdi 7 Ekim saldırısından sonra İsrail aynen Hitler'in Reichstag yangınını bahane ederek Almanya nasıl bir soykırım yaptıysa İsrail de bu Reichstag yangını gibi 7 Ekim saldırısını bahane ederek büyük bir soykırıma imza attı. Ve buradan bir gazeteci haber yaptı biliyorsunuz. İsmini söylemeyeyim. Hasan Bitmez şu sıralardan kalktı ve buraya geldi. Konuşmasını yaparken şöyle söylüyordu. Bir gazeteciye atıfta bulunarak İsrail'e bizim limanlarımızdan ve bizim limanlarımızı transit olarak kullanan gemilerden buraya yiyeceklerin, iaşelerin, malzemelerin gittiğini söylüyordu. Buradan sesleniyordunuz. Yalan söylüyorsunuz diyordunuz. Ardından bağırıyordunuz. Yalancı diyordunuz, değil mi? Bunu söylüyordunuz. Peki daha sonra ne dediniz? Biz bunları Filistin'e gönderiyoruz. Filistin'in limanı olmadığı için İsrail limanlarına gönderiyoruz. Ne kadar merhametli bir devlet değil mi bu İsrail? Ne kadar insancıl, hem öldürüyor hem de sizin göndermiş olduğunuz malzemeleri Filistinlere ulaştırıyorlar, değil mi? Ne kadar insancıl bir devlet. Bu devlet 50.000 kişiyi öldürdü. Bu devlet oraları işgal ediyor. Ve ardından şöyle söylediniz. Yok dediniz, devletimiz yapmıyor. Tamam, kim yapıyor? Özel sektör yapıyor ve özel sektör buralarla ilgili tazminat olduğu için de tazminat ödemek istemiyoruz, devam ediyor dediniz. Ardından dediniz ki bir bakan çıktı. Bu bakan CHP'li bakandı. Sizin bakanınız var mı? İyi Partili bakan olabilir mi? Gelecek Saadetli. Bu bakan şöyle söyledi. Sizin bakanınızdı, sizin. CHP'nin bakanıydı. Gelecek Partisi'nin bakanıydı. Şöyle söyledi. Biz İsrail'e şu ana kadar 1,9 milyon ton, 1.900.000 ton malzeme gönderdik dedi. Kim söyledi bunu? Ulaştırma Altyapı Bakanı söyledi. Yalancı mı? Bakanınız yalancı mı? Değil mi? Bakan söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanı söyledi. Ardından gazeteciler sordular. Ne gönderdiniz dediler. İçinde ne vardı? Demir mi? Çelik mi? Ne malzemesi vardı? Yiyecek mi? Ve onu Ulaştırma Bakanı dedi ki bunu bana sormayın. Kime soralım? Bunu Ticaret Bakanı'na sorun dedi. Ticaret Bakanı'na sordular. Cevap var mı? Ben onlarca soru önergesi verdim. Ticaret Bakanı'na ya Ulaştırma Bakanı için yalancı de veyahut da bana bunları taadat et, kalem kalem söyle dedim. Şu ana kadar söylemediler. Ve ardından siz dediniz ki bu ticaretle ilgili kısıtlama getiriyoruz. Nereye kısıtlama getiriyorsunuz? Filistin'e giden malzemelere. Hani Filistin'e gidiyordu? Filistin'e giden malzemelere niye kısıtlama getiriyorsunuz? Siz Filistinlileri sevmiyor musunuz? Gazze'lileri sevmiyor musunuz? Müslümanları sevmiyor musunuz siz? Seviyorsunuz. Peki niye kısıtlama getirdiniz? Yalan söylüyordunuz. Kısıtlama getirmediniz. Daha önceden İsrail'e yaptığınız ticarete kısıtlama getirdiniz. Filistinlere değil. Ardından bu sefer Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki İsrail olan ticareti kesiyoruz. Hani Hasan Bitmez yalan söylüyordu burada? Hani Hasan Bitmez yalan söylüyordu, yalancıydı Hasan Bitmez. Sayın Cumhurbaşkanı mı yalancı? Bir Cumhurbaşkanı yalan söyler mi? Söylemez ki. Evet, doğruyu söylüyordu. Ticareti o gün durdurdunuz. Ve şimdi muazzalı bir iş daha yapıyorsunuz. Söyleyeyim size, kim yapıyorsa, ister şirketler, ister devlet eliyle, ister yabancı şirketler, ister limanlarımızı kullanarak, şunu unutmayın. Bakın, gemicilikle uğraşan arkadaşınız var içinizde. Bu gemiler nereden ne taşıyorsa hepsi taadat edilir. Bütün dünya seyreder bunu. İçinde ne varsa bilinir. Silahsa silah, yiyecekse yiyecek, demirse demir. Bunlar vardır. Ve ardından şimdi Filistin'e gönderiyorsunuz bunları. Nereye gönderiyorsunuz? Filistin'le İsrail'in arasında arabuluculuk yapan yerlere gönderiyorsunuz. Ve Filistin'e doğru çimento gönderiyorsunuz. Doğru demir gönderiyorsunuz. Çelik gönderiyorsunuz. Ateşkes oldu değil mi orada? Filistinliler evlerini yapacaklar değil mi? Mimarları kaldı değil mi? İnşaat mühendisleri kaldı değil mi? Hiçbir şey kalmadı orada. Açık ve net söylüyorum. Bunların hepsi İsrail'e gidiyor. Değerli arkadaşlar, İsrail'e gidiyor. Ve unutmayın şunu. Aziz dostlar, unutmayın şunu. Hakikatlerin şöyle bir özelliği vardır. Kardelen çiçekleri gibidir. Bir gün o dağların zirvesinde karların arasından başını çıkarır. Beyaz, ak bir şey çıkarır. Adınız ak ama o çiçek gibi olmazsınız. O çiçek ak olur. Der ki hakikat budur. Kim söyler bunu biliyor musunuz? Tarih söyler, tarih. Ve o zaman mahcup olursunuz. Lütfen şunu söyleyin. Yapıyoruz deyin. Yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Bunu özel sektör yapıyor değiliz. Daha anlamlı olur, daha erdemli olur.
Onun için değerli milletvekilleri, ve bunları itiraf edin. Zaten çıkıyor ortaya. Çıkacak, bak göreceksiniz. Hem de birkaç ay sonra, ateşkes olduktan sonra bu gemilerle Filistin'e gönderdiğiniz ne varsa bunların hepsi ortaya çıkacak. Son cümle, bir epilog yapayım. Oraya gönderilen, Filistin'e gönderilen ve İsrail'e giden bütün malzemeler ne kadar artmış biliyor musunuz? %100 mü? %200 mü? %300 mü? %400 mü? Yok yok. %1.200.000 artmış. %1.200.000. Bu Filistinlerin ne kadar çok parası varmış be. Bu demirleri için para ödüyorlar Türkiye'ye. Bu çimentolar için ödüyorlar. Bu dikenli teller için ödüyorlar. Doğru, Gazze'nin sınırlarını yeniden çizecekler. Doğru, 67 sınırlarına çekilecekler İsrail. Doğru, böyle bir ateşkes. Onun için böyle şeyler yok. Lütfen sözlerinize dikkat edin. En azından susun ve sükut edin. Çünkü sükut etmek bir erdemdir. Aksi takdirde yalancı demeyin. Bunu bakanlarınız söyledi. Ve göreceksiniz 2 ay sonra. 3 ay sonra. Lütfen bu kadar işlem yapmayın. Kendinize yakın işler yapın. Sayın Cumhurbaşkanı'na yalanlama yapıyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sayın Akbaşoğlu buyurun.